Lobacı Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Daha 17'ye bir geri dönüş yapayım dedim ve 8. bölümün ardından da sizlerle tekrar buluşmak istedim bu vesileyle. Yani arada çok fazla şey oldu biliyorsunuz, ilk 2 bölümü izledikten sonra dedik ki ya devam etsek mi etmesek mi falan derken bir baktık hızlıca aradan 6 bölüm daha geçmiş gitmiş bile. Peki bu 6 bölümde ne oldu derseniz, yani ana karakterlerimiz deminden şimdiye biraz geldi. Bazılarının arasındaki ilişkiler gelişti, bazılarının arasındaki ilişkiler açıldı. Kötü niyeti olanların niyeti belli oldu. Arada kaynayanların ya da çıkarcıların ne yerlere gelebileceği bir şekilde ayyuka çıktı gibi böyle. Arka planda dönen hikayelerde neler olmuştu biliyorsunuz, bu Deniz'in annesi var Nuray. Nuray'ın işte hamile olduğu çıktı. Kimden hamile? Teoman'la Leyla'nın babası olan Hakan'dan. Gerçi Teoman'ın da artık onların gerçek çocuğu olmadığı ortaya çıktı vesaire. Bir sürü şey oldu. 8. bölüme geldiğimizde de bir önceki bölümde ne olmuştu? Serhat işte trafik kazası geçiriyor. Bunların bir küçük oyunu oldu Aras'la arkadaşının. Kardeşinin yerini öğrenmek için. Serhat'ın planları vardı. Hakan'ın elindekilerin yarısına çökme planı vardı işte Aras'ı kullanarak. Meğersem onu buraya getiren oymuş falan. Ya ben daha derin, daha net bir şey bekliyordum ama çok basitleştirdiler o kısmı da. Üstüne böyle arada da Leyla, Aras ve Deniz aşk üçgeni. Bunlara uzaktan bakan gariban nerd Barış. Teoman'ın istemem de yan cebime koy diyerek Deniz'e yanaşması, garip sesli Sıla'nın bir şekilde Teoman'ı kendinde tutmaya çalışma çabaları, baba ayakkabıları yani daddy shoes'ları daddy shoes'ları olan Sıla'nın çabaları, bir de Ezgi karakterimiz var. Ezgi de işte Leyla'yı eyleme derdinde. Kutay Mutay var arada, bu dizinin Beşir'i, genç Beşir. O da Leyla'ya yanık ama hiçbir şey yapamıyor. Sürekli oradan oraya köpek çekiyorlar zavallıma. Böyle bir grup insan bu şekilde etrafı döndürmeye çalışıyorlar. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi iyice basitleşti olay ve konunun ana hatları da ortaya çıktı. Aras'ın yani dizideki tek, nasıl söylesem, gizem kalmadı. Yani dizide tek bir gizem bile kalmadı bu vesileyle. Şimdi tek açığa çıkmasını bekleyen insanların beklenti yarattığı şey Aras ve Teoman'ın birbirinin kardeşi olup olmadığını ne zaman öğreneceği. Yani onların kimi yaptığını biliyoruz, kimlerin neleri yaptığını biliyoruz. Arka planda dönen oyunun gizeminin çözüldüğünü izledik hep beraber. Bu 8 bölümde sanki böyle 2 bölüm sonra sezon finali verecekmiş gibi bir havaya girdiler böyle konu açısından. Ellerinde konu olarak bir tek gençlerin arasındaki aşk üçgenleri, meşk üçgenleri kaldı yani. O da nereye kadar ittirir götürür bunu bilmiyorum. Hani bölüm içerisinde tabii bu arada Deniz'in annesiyle olan kapışması, Deniz'in de böyle mesela Sıla nasıl baba problemleri var, Deniz'in de anne problemleri var. Annesinin işte garip davranması, Hakan'la arasındaki muhabbetten şöyle iyice şüphelenmeye başlaması, Kutay'ın onu da yemlemesi de var tabii biliyorsunuz. Daha ilk bölümlerde Kutay, Deniz'in annesi işte Nuray'la Hakan'ı görmüştü konuşurlarken falan, böyle yakın temas ve bebek muhabbetlerini de biliyorlar. Hala orayı Kutay'ın yemlememesi bu zamana kadar inanılmaz yani. Teoman'ın da Deniz'e anlaması da tabii buna engel olmuş olabilir. Bu arada bölüm boyunca, geçtiğimiz bölümde de yani 7. bölümde de olmuştu da, bu Leyla ile Aras arasında böyle yalancıktan ilişki, aman da gerçek ilişki gibi görünüyor da falan, böyle minik temaslar falan oldu. Onun yüzünden de davet, akşam yemeği, işte 1-2 böyle problemli sıkıntı arasında bu sebepten dolayı işte Teoman'dan dayak yemesi falan gibi mükemmel olaylar var. Oralara hiç değinilmedi falan böyle. İşte bir de röportaj muhabbeti yaptılar, öyle ailesi korusunda Leyla'yı koruyalım falan ayakları. Yani bu arada böyle hiçbir noktaya hizmet etmeyen sahneler de olduğu için hani ana konudan, dediğim gibi bu sıkıştıkları, kendilerini zorla sıkıştırmaya devam ettikleri, aslında çok rahat çıkabilecekleri Hakan, Serhat, Şebnem, Aras ve Teoman ana hikayesi olan çocuk kimin çocuğu, kimin kardeşi muhabbeti, herkesin de cevabını bildiği bu muhabbeti deşmek için fazla sündürmeden aralara garip sahneler atalım demişler ama dediğim gibi hani böyle hiçbir amaca hizmet etmediği için, gençlerin arasındaki ilişkileri de bir hizmet etmediği için, daha çok yetişkinlerin aralarındaki konuya hizmet ettiği için bu muhabbetler biraz insanların canını sıkmış olabilir. Yaz dizisi bile olsa artık gençler hani elinin altında zibilyon tane dizi izleme platformu varken, Disney'di, HBO'suydu, Zartiz'di, Netflix'iydi. Hani bu gibi konularda biraz daha arka plana, ön plana bir şeylerin, böyle gizemlerin, takip edilecek böyle ekmek kırıntılarının olmasını istiyor. Ama burada o ekmek kırıntılarının hiçbiri kalmadı. 8. bölümün sonunda da ellerine el bombası gibi atılan işte Şebnem'in Aras'tan kurtulma planının müthiş detayı, o zaman burada çocuk esirgeme yurdu olmazsa
Aras'ta olmaz gibi inanılmaz detaylı bir plan düşünmüşler. Kurumu kapattırma çabasına girişmişler. İşte yok bina sağlam değilmiş de yıkacaklarmış da bizi buradan göndereceklermiş de zartta zurtta inanılmaz bir plan. Sanki çocuk iki işe girip isterse buradan ayrılamazmış gibi bir hava yaratmışlar. Anladığım kadarıyla çünkü eğer bunların hepsi 17 yaşındaysa Aras'ın 18 yaşında olması gerekiyor. Aras 18 yaşındaysa çocuk esirgeme kurumundan artık yani kimsesizler yurdundan, çocuk esirgeme yurdu değil ya, kimsesizler yurdundan ayrılabilmesi de gerekiyor gibi. Sanki o vakte doğru geliyor kendisi. Yani bilemiyorum. Bu konuda çok detaylıca böyle net bir bilgim yok. Bilen varsa bu konuda nasıl işliyor o işler alta yazar. Hani bunlar 17 yaşında mı, 18 yaşında mı, 16 yaşında mı onu da çözemedim. O konuda bir karışıklık varsa onu da anlarız. Ama dediğim gibi burada hani Şebnem'in mükemmel detaylı planının çözüme kavuşma ihtimali sıfır gibi bir şey. Diğer plan neydi? Hakan bölüm boyunca işte Serhat komadayken onu indirmeye çalışıyor diyelim. Bu çabasında da 2 kere falan başarısız oluyor. Çünkü Aras ve kimsesizler onu koruyorlar. Nedense böyle Aras her gittiği yerde kimsesizleri böyle bir karınca asker gibi kullanabiliyor. İnanılmaz bir aurası var kendisinin. Tam bir doğuştan lider. Her şeye vakıf. Araba tamiri dese var. İşte ajanlık desen var. Kamera kayıtlarını şak diye bulma desen var. Plan desen var. Koruma desen var. Kavgacılık desen var. Var oğlu var. Bir tek kardeşini bulamıyor. O yetisi yok. Bir de nedense Deniz'in sırılsıklam ona aşık olduğunu anlama yetisi yok kendisinin. Deniz de garibim hü hü diye Teoman'a doğru yanlayacak gibi görünüyor. Leyla ile arası da bir şekilde bir sonraki bölümde kesin biraz açılır. Bir yalan bir olay döner falan böyle. Yaparlar onu. Bir sonraki bölüm içinde prediction'ım, tahminim bu olsun. Yani dizinin gidişatı biraz böyle endişe verici izleyiciler için. Yazın böyle kendisini bir şekilde kafanı kapatıp düşüncelerini boşaltıp arka planda dinleye böyle yalandan izleyebileceğin ender dizilerinden bir tanesiydi. Ama eğer bu şekilde giderse konusunu değiştiremezse, konusunu Serhat, Hakan, Aras, Gizem, Bilim, Cartçurt o aradan kurtaramazsa, yani medcezirlemesi gerekiyor açıkçası bu dizinin biraz. Çok fazla gencimiz var. Çok fazla genç üzerinden yazılması gereken hikayemiz var. Hani bu aman da kardeşimi buldum da bulamadım da zart da zurt da hala oraya sıkışmaya devam ederlerse bütün izleyici her şeyi bilmesine rağmen dizi izleyiciyi sıkmaya başlar. O yüzden dediğim gibi medcezirlemesi gerekiyor bu dizinin. Hani gerçi Medcezir orijinal dizisi olan DOC'den alıyordu bütün konusunu ama sonradan yazdığı hikayede de kendisini kurtarmayı başardı onlar. O yüzden hazır bu kadar genç oyuncunuz varken, hazır genç oyuncularınızın arasında yetenekli isimler de varken, yani ben izlediğim kadarıyla söyleyebilirim. Yani yetenekli arkadaşlar var aralarında. Onları değerlendirip daha fazla böyle gençler arasında hikayeyi arttırsak, böyle gereksiz karakter, gereksiz tıkanmalardan kurtulabilirsek bu dizi bence yani yaz dizisinden olmaya çıkıp sezonluk diziye doğru evrilme potansiyeline sahip diyebilirim. Ama tekrar söylediğim gibi Hakan, Serhat, Şebnem, Aras, Teoman arasındaki bu aman da benim vefat eden çocuğumun yerine Teoman'ı koydum da aman da benim kardeşim kimdi, benim kardeşimin yerini söyleyin yakarışları arasında gidip gelmeye devam ederse biraz izleyici kaybetmeye başlar diye düşünüyorum. Ama tabii bizim izleyicimizin bazıları böyle aman çocuk yakışıklı, aman kız güzel, aman işte annesi şöyle, aman da Armağan Oğuz çok yakışıklı şeklinde izlediği için bilemiyorum. Ha bu arada dizide bu Deniz karakterini oynayan Helen Elveren var. Kendisi yerli Eva Green'imiz. Yerli Eva Green'imiz buradan yol alır. Bence bu diziden daha önce tabii işlerde oynadılar bu arkadaşlar ama Helen Elveren biraz daha yolunu alır diye düşünüyorum. Bu kadro arasından daha fazla dizide kendine yer bulabilir gibi. Mimikleri olsun, oyunculuğu olsun bence başarılı. Bir de göze çarpan bir detay daha var. Böyle 7 bölümde gördük kendisini. Yerli Megan Fox vardı. Background karakteri. Arada sürekli sınıfta, orada burada, yolda, dondurmacıda bilmem ne dizide görünüyordu. İzleyicilerin de dikkatini çekmişti. Sosyal medyada da kendisini böyle yerli Megan Fox var dizide falan diye. Halbuki hiçbir rolü yok. Sadece figüran olarak varlığı vardı kendisinin. Galiba yapımcılarla kendisi arasında bir problem olmuş ama detaylarını bilmiyoruz. Hani sosyal medyada da bir açıklama vesaire falan yaptı böyle. Hani o konuda ne var bilmiyorum ama zaten dizinin de böyle setinde ilginç olaylar oldu. Dizi setini bastılar. Dizi setinde çalışan arkadaşları darp ettiler falan. Böyle garip olaylar olmuş dizi setinde de. Bu dizinin böyle arka planında dönen garip olaylar da mevcut. O yüzden hani dizinin böyle başına gelen uğursuzluklar konu tıkanmasına da yansırsa dizinin ömrü iyice kısalır
gibi geliyor bana. Ama umarım bunların hepsini bir şekilde aşarlar. Kendi set çalışanlarına ve oyuncularına da korumaya, kollamaya çalışırlar. Çünkü bir ekip ne kadar birbirini kollarsa, ne kadar kendi çıkarları değil de içindeki oyuncuları, işte oyunun o sektörünü ve hikayesini korumayı başarırsa o kadar başarılı olur. Buradan da dizi yetkililerine seslenmiş olalım. 3-5 kişi arasında belki bir onlara bizim sesimizi ulaştırabilen belki olur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? Dizinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin bu bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz ve bir sonraki bölümde beklentileriniz neler? Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve demin de bahsettiğimiz gibi yorumlarda sohbete hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.